Herkese merhaba. Bu hafta size 5 tane aslan gibi yumurta tarifimiz var. Ben de sonunda becerip tatile çıktım. Dolayısıyla geçmişte yaptığımız en güzel 5 yumurta tarifi. Tatile çıktık, birazcık hafifleyelim, Eylül'e böyle güçlü başlayalım, kışa hazırlığımızı bol yapalım. Ama ondan evvel yumurtamızı yiyelim. 5 yumurtayı bilen bence kahvaltı olayını herkese fark atarak çözmüş de olabilir. Hazırsanız o 5 yumurtayı izleyelim. Şimdi size bomba gibi bir menemen tarifim var ama gerçekten bir bomba. İlk başta 2 çorba kaşığı tereyağı koyuyorum. İçine biberlerimi doğruyorum ve kavuruyorum. Domatesin kabuğunu soyduktan sonra küp küp doğrayıp içine atıyorum. Kapağını kapatıp en kısık ateşte usul usul pişiyor. 7-8 dakikada domatesler iyice erimiş oluyor. Onları eziyorum. Pastırma ve sucuklarımı ekliyorum. Bu zorunlu değil, olursa güzel olur. Üzerine rendelediğim kaşarı da ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu haliyle nefis ve şimdi artık yumurtam içine girebilir. Yumurtaları da içine kırdıktan sonra güzelce çırpıyorum. Ve üzerine birazcık daha kaşar ekleyip kırmızı pul biber ekliyorum. Kapağını kapatıp tekrar usul usul pişiriyorum. Ve ondan sonra bu hayatta yediğimiz en lezzetli menemen emrimize amade. İlk olarak buzdolabından 1 saat evvelden çıkmış yumurtalarım var. 3 tane yumurta kullanacağım. Önce iyice çırpıyorum. Burada sarısıyla beyazının ayrı ayrı gözükmemesi çok önemli. İyice çırptıktan sonra tuzunu ekliyorum ki böyle güzelce kabarmasını engellemesin. Yumurtama bir de bir parça krema ekliyorum. Yaklaşık böyle bir 2-3 çorba kaşığı kadar. Her tarafını yağlıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı var. Tavanın iyice sıcak olması lazım ki yumurtayı döktüğüm anda tabanı bir güzel pişsin. Altını hafif kısıyorum çünkü çok yüksek bu tava. Ve böyle sıyırarak ortaya topluyorum. Tuzunu bir kısım atmıştım. Son dakika biraz daha ekliyorum. Aslında biraz daha pişmesi lazım dediğiniz anda tavayı ocaktan almamız gerekiyor ki bu kremamsı sulu hali olsun. Öncelikle patatesi küp küp doğrayacağım. Ocağımı yakıyorum. Önce yüksek ateş, zeytinyağını tavanın altını yağlayacak kadar koyuyorum. Patatesler tavanın ısısını düşürüyor ya. O yüzden ilk başta altı açık. Böyle iyice cızırdamaya tekrar başladığında tavanın altını kısacağım. Cızırdamaya başladı, o yüzden kısıyorum. Patateslerin o ilk bir tavaya yapışma anı var. O sırada çok fazla çevirmemek lazım. Bir tarafı mühürlensin, iyice pişsin. Ondan sonra çevirmek lazım. O yüzden birazcık bekleyeceğiz. Bu arada bir tane de soğanım var. Onu da böyle çok ince doğramayacağım. Yarım daireler, piyazlık gibi doğruyorum. Şimdi bu böyle arada çevirerek yaklaşık bir 15 dakika pişecek. Şimdi bir taraftan bu oluyor. Burada hala kısık ateşteyiz. Bu önemli. Şimdi yumurtalarını kırabilirim. Yumurtanın içerisine hava almamız lazım. Böyle bir dolu çay kaşığı kadar tuz ekledim. Bir o kadar da karabiber. Artık patatesime de azıcık tuz ekliyorum çünkü patateslerim ve soğanın tuzu yok. Onları bir daha bir karıştıracağım. Altı hala kısık olması lazım çünkü içerideki kısım bol sulu ve geniş. Bunun yavaş yavaş pişebilmesi için kapağını kapatıyorum. Altı iyice kısık olmalı ki o 5-6 dakikada harlı ateş olursa altı yanar, içi hala sulu kalır. O yüzden en kısığında ocağımın yapabildiği. Açtık. Önce kenarlarını yapışmıyor diye emin olmak lazım. Şimdi bunu kapağını kapatıyorum. Şimdi böyle alıyorum. İkinci tarafı yaklaşık 2 dakika pişti mi tamamdır. Bu dökümün altını açıyorum. Bu açmayı ortadan ikiye keseceğim.
Ateşte değdiğinde böyle güzelce çıtır çıtır olacak. Yaklaşık böyle bir 50 gram kadar tereyağı alıyorum. Önce bunu eriteceğim. Şimdi sosun diğer kalanını yapmamak için nasıl bir şey yapacağız? Şuraya beyazını önce ayırıyorum. Sarısını burada bir kendi içerisinde olan bir benmari tencerem var. Yani altında bunun su var. Yumurta orada beklerken altı da yanıyor şimdi, yavaş yavaş ısınacak. Bu yağı benim soğutmam lazım. O yüzden şimdi bir cam kase alıyorum. Şimdi benmariyi açtım, alttan tatlı tatlı ısınıyor. Önce yumurtayı patlatıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı kadar sirke ekliyorum. Tuz ekliyorum. Sonra arada duruyorum, karıştırmaya devam ediyorum. Sosum gayet güzel bir şekilde oldu. Pastırmaları böyle tam çıtır çıtır yapmak istiyorum. Çok azıcık tereyağı ekleyeceğim. Bu ince güzel pastırmaları cips gibi çıtırdatacağım. Burada suyum var, kaynayan. Buna birazcık sirke koyuyorum. Suyun içerisine şöyle bir kendimce yapay bir girdap yaratıyorum. O devam ederken hop diye ortasına kırıyorum. Yaklaşık 2 dakika, 2,5 dakikada o çok güzel olacak. Bu Hollandaise sostan bir parça koyuyorum. 1-2 tane marul koyuyorum. Sosumdan şöyle döküyorum. Ve yumurtamı alıyorum. Bu fazla suyunun üzerine süzülmesi önemli. Onu da üzerine yerleştiriyorum. Pastırmaları da birazcık ekliyorum. Üzerine böyle bir parça da acı biber ekliyorum. Ve bu diğer pastırmaları da çıtır çıtır üzerine alıyorum. Bizim fırından aldığımız böyle kalın, normal ekmekten de yapabilirsiniz. Ama böyle kalın kesilince daha güzel oluyor. Buradaki önemli olan ekmeğin birazcık bayat olması. 2 tane yumurtam var. Buna 2 çorba kaşığı kadar şekerim var. Böyle bir kutuda krema var. Yumurta, şeker ve kremayı çırpıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da bu vanilya özütü var. Ya da vanilin kullanabilirsiniz. Daha tava tam ısınmadan her tarafını yağ ile bir geçiyorum. 30 saniye bir tarafını, 30 saniyede öbür tarafını ıslıyorum. Hop diye koyuyorum. Bir parçacık akçaağaç şurubu. Akçaağaç şurubunu nereden bulacağız, saçmalama Refika diyorsanız dediğim gibi. Bir çorba kaşığı bal, bir çorba kaşığı pekmez, çok azıcık da vanilya karıştırıp böyle 1 dakika ocakta çevirirseniz kaynatmadan o da çok lezzetli ve güzel bir sos olarak kullanabilirsiniz. Bu böyle bir hani bir anda aklımıza gelmiş bir format gibi oldu. Sizle paylaşmak da iyi gelir gibi geldi. Eğer hoşunuza gittiyse, bu saate kadar izlediyseniz ve sevdiyseniz ya böyle videolar olsun diyorsanız lütfen aşağıya yazın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğenin çünkü o beğenme sayesinde biz güçleniyoruz. Ekmek paramızı kazanabiliyoruz. O yüzden pamuk eller beğenmeye.